Herkese merhabalar. Yasemin'in mutfağından selamlar, sevgiler kıymetli takipçilerim. Bugün sizlerle büyük küçük hepinizin çok seveceğini düşündüğüm çikolata soslu kaşık tatlısı yapalım. Çok ama çok lezzetli bir sütlü tatlı. Sizleri çok fazla bekletmek istemiyorum. Hemen tatlımızın yapım aşamalarına geçelim. İlk önce tavuk göğsünü hazırlayalım. Bunun için tencerenin içerisine 125 gram tereyağını alalım ve tereyağı eriyene kadar bu şekilde karıştıralım. Yağımız eridi, artık unumuzu ilave edebiliriz. Bir su bardağı unu ekleyip orta ateşte unu kavuralım arkadaşlar. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var. Unu sürekli karıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir de ocağın orta ateşte olması gerekiyor. Unun çok hafif kavrulmuş kokusunu aldığınız zaman yeterli olacaktır. Çok fazla kavurmanıza gerek yok. Unun renginin çok dönmesine gerek yok. Evet, unumuz bakın artık yağ ve un birbirinden ayrılmaya başladı. Bu aşamada üzerine 1 litre soğuk sütü ilave edelim ve sürekli karıştıralım. Unun topaklaşmaması için. Un ve sütün tamamen karıştığını görene kadar çırpmaya devam edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın, hiçbir topaklaşma olmadı içerisinde. Şimdi bu karışımın içerisine 1 su bardağı toz şeker ilave edeceğiz. Şeker miktarını siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha fazla ya da daha az da kullanabilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Tavuk göğsü koyulaşıp kaynamaya başladığında ocağın altını kısalım. 2-3 dakika kısık ateşte pişirip ocaktan alalım arkadaşlar. Sonrasında içerisine 1 paket vanilya ilave edelim ve mikserle 2-3 dakika çırpalım. Bunu yapmamızın nedeni tamamen pürüzsüz bir kıvamının olmasını sağlamak. Mikseriniz yoksa çırpıcıyla da çok hızlı bir şekilde çırparak bu dokuyu elde edebilirsiniz. Tatlımızı servis yapacağımız tepsiyi öncesinde biraz su ile ıslatalım arkadaşlar, tatlımızın yapışmaması için. Daha sonra mikserle çırptığımız tavuk göğsünü tepsinin içerisine alalım. Ben kare tepsi kullandım. Sizler dilediğiniz şekilde dilediğiniz tepsinin içerisinde servis yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Tepsiyi elimize alalım. 1-2 defa salladıktan sonra masaya vuralım ki tatlı tepsinin her yerine eşit miktarda yayılsın. Tavuk göğsümüz bir kenarda soğurken biz diğer taraftan çikolata sosunu hazırlayalım. Tatlımızın çikolata sosunu kendimiz hazırlayacağız. Hazır sos kullanmayacağız arkadaşlar. Çünkü bu şekilde çok daha lezzetli bir sos elde etmiş olacağız. Tencerenin içerisine 2,5 su bardağı sütü alalım. Üzerine 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı toz şekeri, 2 yemek kaşığı kakao ve 1 yumurta sarısını alalım. İyice karıştıralım. Bu aşamada ocağın altı açık değil arkadaşlar. Tencerenin ocakta olması sizi kesinlikle yanıltmasın. Ocağın altını açmadım. İyice karıştırdıktan sonra ocağın altını açabiliriz. Evet, artık ocağın altını açalım ve çikolata sosumuzu pişirmeye başlayalım. Karıştırmayı hiç bırakmayalım arkadaşlar. Sosumuz kısa sürede koyulaşmaya başladı. Kaynayınca ocağın altını kısalım ve 2-3 dakika kısık ateşte pişirip ocaktan alalım arkadaşlar. Daha sonra içerisine çikolata ilave edeceğiz. Ben bugün Pakmaya'nın sütlü pul çikolatasını kullandım. Sosu ocaktan aldıktan sonra 1 paket Pakmaya'nın sütlü pul çikolatasını içerisine ilave ettim ve çikolatalar eriyene kadar karıştırdım. Sizler de Pakmaya'nın ürünlerini gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi bu aşamada mikser kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yine pürüzsüz bir kıvam elde etmiş olursunuz. Ya da mikser yoksa bu şekilde çırpıcıyla da karıştırabilirsiniz. Hazırladığımız çikolata sosunu tavuk göğsünün üzerine alalım ve her yerine eşit miktarda gelmesini sağlayalım arkadaşlar. Bunun için tepsiyi 1-2 defa sallayıp masaya vurmamız yeterli olacaktır. Ve buzdolabına kaldıralım. Vaktimiz varsa bir gece bekletelim. Ne kadar çok beklerse o kadar lezzetli olacaktır. Ben çekim yaptığım için çok fazla bekletmedim. Sadece 1,5-2 saat buzdolabında dinlendirdim. Servis etmeden önce üzerine bolca kakao serpiştirebilirsiniz. Çok yakışıyor bu tatlıya. Tatlımız servise hazır. Gördüğünüz gibi çok pratik bir tatlı hazırladım bugün. Yemesi de inanın çok keyifli, çok çok lezzetli bir tatlı. Az sonra sizlerle kıvamını da paylaşacağım. Çok kısa süre bekletmiş olmama rağmen tatlının kıvamı harika oldu arkadaşlar. Şimdi sizler de göreceksiniz. Yumuşacık dokusuyla, enfes lezzetiyle gerçekten çok sık yapmak isteyeceksiniz bu tatlıyı. Daha önceki tariflerimde de olduğu gibi yine malzeme listesini videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar.
Yalnız şunu belirteyim. Sadece malzeme listesinin ekran görüntüsünü alarak hiçbir tarifimi yapmaya çalışmayın. Çünkü videoda bütün tariflerin püf noktalarını ve detaylarını sizlerle paylaşıyorum. Sizler de bu detayları atlamadan izlerseniz çok güzel sonuçlar elde edersiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bildirim zilini tüm olarak aktifleştirirseniz yeni tariflerimden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Videomu dilediğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz. Paylaş butonuna basmaktan korkmayın kıymetli takipçilerim. Yorumlarınızı bekliyorum. Mutlaka bir emoji, bir çiçek, bir böcek dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Bir tarifimizin daha burada sonuna geldik. Yeni tariflerle sizlerle tekrar görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun kıymetli takipçilerim.